Merhaba dostlar. Bana yeterince uzun bir kaldıraç ve onu yerleştirebileceğim bir dayanak verin. Dünyayı yerinden oynatayım demiş Arşimet. Ne zaman söylemiş? Milattan önce 287'de. Demek ki neymiş? Arşimet o zaman bir fırsat bulamamış ki dünya hala yerinde. Bu hafta eğitimde fırsat eşitliğini ve biraz da becerileri konuşacağız. Değerli dostlar, eğitim öğretim için okul yapmak yetmez. Okullar öğrencilerin yeteneklerini keşfedecekleri biçimde dizayn edilmelidir. Böylece şartlar uygun hale getirildiğinde öğrencilerin yeteneklerini geliştirmeleri ve beceri kazanmaları sağlanabilir. Aynı zamanda beceri, hızla değişen şartları görebilmek, reform yaparken insanı merkeze almak, koşullara göre en yalın olan programları farklı meslek gruplarının da görüşleriyle, ortak akılla yaratarak hazırlamaktır. Dört dörtlük inşaat malzemesiyle okul binası yaptığınızı düşünelim ki bu zaten öyle olmak zorunda. Okulun içinde standartların üzerinde laboratuvarlar, sanat atölyeleri, dil ve konuşma derslikleri, spor alanları, konferans ve gösteri salonları, müzik stüdyosu, enstrüman odaları, radyo yayın odası, ağaçlarla çevrelenmiş ve öğrencilerin oturabilecekleri yeşil bir bahçe, bitki serası, enerji üreten akıllı sistemler, teknolojik olanaklarla donatılmış bilişim derslikleri, okuma salonları ve kütüphane yapmak yeterli değildir. Sözü edilen özelliklere sahip ve detayları düşünülmüş yüksek kaliteli bir okul inşa etmek çok yüksek maliyetlidir. Ancak bu okulu yapmak zor olsa da mümkündür. Ve asıl zor olan okulu yönetecek yaratıcılığa sahip ve öğrenmeyi sürdüren yöneticiler ile öğretim kadrosu kurmaktır. Kağıt üzerinde ve girdiği sınavlardan en yüksek puanı alanları öğretmen ya da yönetici olarak atamak da yetmez. Okul yönetmek elbette işletme bilgisi ve mevzuata hakim olmayı gerektirir. Veya istendik bilgileri biliyor olmak kötü bir şey değildir. Ancak tek başına matematiksel sıralamaya göre okullara atama yapmak bence çok uygun değil. Çünkü öğretmenlik ve eğitimcilik çok başka becerileri gerektirir. Örneğin insan olmanın en önemli gerekliliği olan empati kurmayanı eğitimci yapmamak gerekir. Merhametli, iyi bir insan olmayan ve saygınlığını sadece koltuğundan veya konumundan alandan da eğitimci olmaz. Kibir, eğitimcinin zihnindeki virüs gibidir ve kibirli bir yönetici kibrini çevresine de bulaştırır. Eğitim kadrosu son derece önemlidir. Öğrencileri gözleyen, onları yönlendiren ve yüreklendirerek onlara ilham olan yönetici ve öğretmendir. Bu anlamda okul bütçelerinde fiziksel koşulları iyileştirme ve diğer kalemlerden daha fazlası eğitim kadrosuna ayrılmalıdır. Aslına bakacak olursanız becerikli bir nesil yaratabilme de beceri gerektirir. Becerikli eğitimcileri bulmak ve veya onların sürekli kendilerini geliştirmelerine olanak sağlamak da çok ayrı bir vizyon ve kararlılık ister. İşte üst yönetimlerin de bu beceriyi gösterecek beceriye sahip olması beklenir. Şimdi tekrar mutfağa girelim. Okul tamamlandı, kadro oluşturuldu. Sırada ne var? Öğrencileri tanımak, öğrenme biçimlerini öğrenmek, oluşturulan sınıf ortamlarında farklı öğrenme biçimlerine sahip öğrenciler için ders planlarını hazırlayarak farklılaştırılmış öğretimi gerçekleştirmek. Dikkat ederseniz öncelikle öğrencileri tanımak diye ifade ettim. Her öğrencinin özelinde ilgilerini bulmak ve aceleye getirmeden, yani yapmış olmak için değil, gerçek anlamda önemsediğiniz için tüm öğrencilere okulun olanaklarını aktarmak, öğrencilerin bu olanakları denemelerine ve hata yapmalarına da izin vererek kendilerini keşfetmelerini sağlamak. İşte bu aşama çok önemli. Tüm öğrenciler okul olanaklarıyla buluşturulmalı. Unutmayalım ki her öğrenci kendiliğinden okulun olanaklarını kullanmak için istekli görünmez. Bu onların ilgisiz olduklarını göstermez. Sadece yaşları gereği ilgileri dağınıktır veya yapısal olarak içine kapanıktır. Okul olanaklarıyla buluşan öğrencilere zaman da tanımak lazımdır. Tüm öğrenciler okulun tüm olanaklarıyla samimi anlamda buluşturulduğunda
Yani öğrencilere tüm fırsatlar sunulduğunda hedefin birinci aşamasına ulaşılmış olur. Bu olması gerekendir, ancak olanakları yeterli olmadığından veya ailesinin yaklaşımları nedeniyle bulunduğu yere hapsolmuş çocuklar ve onların geleceği için ne yapmalı? Fırsat bulduğunda yüksek akademik atılımlar gösteren ve uygulanan sınavlarda inanılmaz başarılar elde eden ve kırsalda yaşayan gençler için ne yapılmalı? Bireysel çabalarla herkese ulaşmak mümkün değildir, ancak ülkenin her köşesinde yaşayan tüm insanlar değerlidir ve hakları vardır. İşte bu haklar ve fırsatlar kanunlarla güvence altına alınmıştır. 1924 yılında kabul edilen Tevhidi Tedrisat Kanunu ile eğitimde aydınlanma dönemi yaşanmış ve demokratik temeller üstünde yükselen ülke topraklarında çağdaş bir anlayışla bakanlık düzeyinde organize olunmuştu. Köylüsünden kentlisine ayrıştırma olmadan herkes eğitim adına kucaklanmış, cehalet karanlık mabedine hapsedilmişti. Neresinden bakarsanız bakın, karanlıktan aydınlığa geçişti bu. Halk bir çift yırtık çarığını ve ahırındaki hayvanını da son savaşta kaybetmiş, ancak özgürlüğünü ve azmini yitirmemişti. Bu inançlı insanlar son bir gayretle okullarını inşa etmiş, modern Türkiye'yi yaratmak için omuz omuza vermişti. Sonrasında devlet 1973 yılında Milli Eğitim Temel Kanunu'nda olabildiğince açık ve anlaşılır biçimde sorumlulukları açıkladı. Gerçi çoğu zaman tanımları ve detayları okumaktan imtina ederiz, ancak bazılarını dönüp dönüp okumak lazım. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ilkeler bölümünde belirtilen maddeler şunlar: 1. Genellik ve eşitlik. 2. Ferdin ve toplumun ihtiyaçları. 3. Yöneltme. 4. Eğitim hakkı. 5. Fırsat ve imkan eşitliği. 6. Süreklilik. 7. Atatürk İnkılap ve ilkeleri ve Atatürk milliyetçiliği. 8. Demokrasi eğitimi. 9. Laiklik. 10. Bilimsellik. 11. Planlılık. 12. Karma eğitim. 13. Eğitim kampüsleri ve okul ailenin işbirliği. 14. Her yerde eğitim. Kanun sizce de oldukça açık ve yeterli değil mi? Bu ilkeler saptanırken üzerlerinde oldukça detaylı düşünüldüğü kesindir. Her biri için saatlerce konuşulup tartışılabilir, ancak eğitime başlamak için öncelikle bu hakkı elde edip edememeye ve fırsat bulup bulamamaya bakmak gerekir. Kanun bu topraklarda yaşayan insanlar için eğitimi hak olarak görmüştür. Ayrıca bu hak herkese eşit sunulacaktır. Kanun çıkartmak önemli bir adımdır, ancak kanunun gereklerini yerine getirmek inanç ve istikrar gerektirir. Görevi üstlenen bir öncekinin yaptıklarını beğenmeden değişikliklere giderse bu istikrar bozulur. Eminim kimse bilerek istikrarı bozmak istemez, ama çeşitli nedenlerle yaşanan bu olur. Geriye dönüp baktığımızda her şeye rağmen en kıymetli varlığımız çocuklarımız söyleminden hiç vazgeçilmez. Ancak eğitimle ilgili sonuçlar onlarca yıl sonra ortaya çıkacağından olmalı. Büyük bir cesaretle sistemler üzerinde oynamak da hep hak olarak görülür. Vebali çok büyük bir hak. Ulusal eğitim politikaları çoğu zaman siyasi iradenin beklentileri ve hedeflerine göre belirlendiğinde her hükümet değişikliğiyle de istikrardan uzaklaşılmış olunur. Bunun içindir ki tüm siyasi partiler ve göreve gelen hükümetler devlet yönetiminde herkese fırsat eşitliği konusunda duyarlı olmalı ki uygar bir ülke olma yolunda hızla ilerleyelim. Her şeyin yolunda gittiğini ve fırsat eşitliği için makro planların yapıldığını kabul edelim. Eğitimde fırsat eşitliğinin en can alıcı uygulayıcıları okullarda bu eşitlik sağlanıyor mu? Diyelim ki sağlanıyor. Öyleyse tüm çocuklar ve gençler bu fırsatları kullanabiliyor mu? Okul yönetimleri kağıt üzerinde fırsat sunuyor olabilir, ancak okul sınırları içinde veya dışındaki akran zorbalığına maruz kalmış öğrenciler bu fırsatlardan yararlanabiliyor mu? Akran zorbalığı tek başına elin alınması gereken
Önemli bir konu olduğu için bugün bundan daha fazla söz etmeyeceğim. Ancak zorbalığa uğramış, üzerinde baskı olan öğrenciler çoğunlukla kendilerini kapatırlar. Bu anlamda öğretmenler, okul yöneticileri sağlıklı bir ortam hazırlamayı önemsemek zorundadır. Görmezden gelinen, küçümsenen en ufak zorbalığın bununla yaşamak zorunda olan öğrenciler için ne ifade ettiği düşünülmelidir. Ayrıca sadece eşitlik hedeflenirse kimi zaman bu adil olmayacaktır. Bu anlamda her konu, her öğrenci ve her durum kendi özelinde özenle incelenerek karar verilmelidir. Evet dostlar, eğitim amaçlarından birisi de fırsat bulmaktır. Eğitimde adalet ve fırsat eşitliği sağlandığında başarı da beraberinde gelecektir. Özellikle çocuklar ve gençlerin eğitim süreçlerinde gerek aile içinde gerekse okullarında mutlaka ve mutlaka fırsatlarla buluşmaları sağlanmalıdır. Her aile çocuğuna her türlü müzik aleti alamaz veya münazara yeteneğini bilemez veya geliştiremez. Çocuklarının sayısal yeteneğini göremeyebilir. Farklı branşlarda spora olan ilgisini anlamayabilir ve bunu geliştirmesine imkan sağlayamayabilir. Kim çocuğuna fizik, kimya veya biyoloji laboratuvarı kurabilir? Okullar bu olanaklarla donatıldığında öğrencilerin kendilerini keşfederek yeteneklerine göre yönelimleri sağlanır. Okullar öğrenim için çok gerekli değildir belki. Ancak öğrencilerin kendilerini keşfetmeleri, yeteneklerini geliştirmeleri ve meslek seçimi anlamında önemlidir. Laboratuvar demişken söz aramızda okullarda hiç açılmayan ve deney yapılmayan laboratuvarlar olduğunu da duyuyoruz. Şakası bile korkunç ama maalesef durum bu. Sadece sınavlara odaklı bir okul sisteminde ne laboratuvarlarda deney yapılır ne de sanat derslerinde sanat. İşte bir eğitim sistemini çıkmaza sürükleyerek öğrencilerin yeteneklerini yok etmek böyle olur. Deneysel çalışma yapmazsanız, uygulamalı dersleri gereksiz görürseniz, sanat derslerinde de test çözdürürseniz geriye dönüşü olmayan bir hata yaparsınız. Unutmayın ki 21. yüzyılda öğrenciler hangi mesleği yapacak olurlarsa olsunlar, onları mesleklerinde öne çıkararak başarıya götürecek olan yaratıcılıklarıdır. Bir anlamda mevzuata göre saptanmış ve öğrencilerin hakkı olan dersleri işlemezseniz kaş yapayım derken göz çıkartmış olursunuz. Bu bağlamda herkes sorumluluklarını tam yerine getirmelidir. Başta devlet vatandaşlarının haklarını güvence altına almalı, yerel yönetimler, okullar, aileler ve diğer paydaşlar eğitimde fırsat eşitliğine önem vermelidir. Yaşamın diğer alanlarında fırsat eşitliği sağlamak çok zor olsa da eğitim fırsat eşitliği sunulması için en güçlü olanaktır. Bu olanak toplumun tüm fertlerine sunulduğunda akıl alınamayacak gelişimlerin de kapısı açılmış olur. Herkesin hak ettiği fırsatları bulmasını dileyerek bu haftalık bölümü de burada bitiriyorum dostlar. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.